Herkese merhaba. Hani hep hayalini kurduğumuz o an vardır ya, fırından yeni çıkmış, bütün evi mis gibi kokutan o kıyır kıyır, mükemmel elmalı turta. İşte bugün o hayali gerçeğe dönüştürmenin sırlarını konuşacağız. Hazırsanız şefin mutfağına dalıyoruz. Saatlerce uğraşıyorsunuz, her şeyi özenle hazırlıyorsunuz ama sonuç lastik gibi sert bir hamur. Bütün emek boşa gitmiş gibi hissediyorsunuz, değil mi? İnanın bu sorunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Ve iyi haber şu ki çözümü sandığınızdan çok daha basit. İşte o yüzden bu hayal kırıklıklarına artık bir son verme zamanı geldi. Profesyonellerin bildiği ama kimseye söylemediği o küçük, etkili tüyolarla tanışacaksınız. Göreceksiniz, aslında o mükemmel turtayı yapmak hiç de zor değilmiş. Pekala, her şeyin temeliyle başlayalım. Bir turtayı efsane yapan nedir? Elbette o ağızda dağılan, kat kat, kıyır kıyır hamuru. Hedefimiz bu. Geri kalan her şey teferruat. Ve işte size ilk ve en önemli kural. Hani o oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı klişesi var ya, onu tamamen unutun. Başarının anahtarı buzluktan yeni çıkmış, taş gibi küp küp doğradığınız tereyağı. İnanın bana, sadece bu tek değişiklik bile geceyle gündüz kadar fark yaratacak. Peki neden? Neden bu soğuk tereyağı bu kadar kritik? İşte işin kimyası burada devreye giriyor ve aslında çok keyifli. Soğuk tereyağı parçaları hamurun içinde erimeden kalıyor. Fırına girdiğinde ise o parçacıklar eriyor ve buharlaşıyor. Puf, hamurun içinde minicik hava cepleri oluşuyor. İşte o kat kat kıyır kıyır doku tam olarak bu cepler sayesinde oluyor. Sıcak tereyağı ise unla tamamen birleşir, gluteni çalıştırır ve o hiç istemediğimiz lastik gibi yapıyı oluşturur. O zaman toparlayalım. Mükemmel hamurun formülü neymiş? 1. Tereyağı buz gibi. 2. Hamur toparlanır toparlanmaz yoğurmayı bırakıyoruz, fazla oynamıyoruz. 3. Sadece birkaç kaşık buzlu su, o kadar. Ve 4. Hamuru en az yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz ki gluten bir kendine gelsin, sakinleşsin. Bu kadar basit. Tamam, hamur işini hallettik, artık o cepte. Şimdi gelelim turtamızın kalbine, ruhuna, o mis kokulu, lezzetli iç harca. Çünkü doğru harç iyi bir turtayı unutulmaz yapar. Ve işte ikinci büyük kabus. O güzelim turtayı kesersiniz ve içinden adeta bir elma çorbası akar. Bütün kıyır kıyır taban ıslanır, dilimler dağılır. Bu felaket senaryosunu nasıl önleyeceğiz? Cevap, mutfak dolabınızda duruyor ve o kadar basit ki bir kaşık nişasta veya un. İşte bu kadar. Bu küçük dokunuş harcınızın adeta sigortası gibi çalışıyor. Elmaların pişerken saldığı bütün suyu emip bağlıyor, kıvamını jöle gibi yapıyor. Sonuç, kestiğinizde dağılmayan, mükemmel duran dilimler. Lezzet dengesi de tabii ki çok önemli. Pişince dağılmayan, Granny Smith gibi hafif ekşi elmalar tatlı ekşi dengesi için harikadır. Tarçının yanına ekleyeceğiniz ufacık bir tutam muskat, lezzeti bambaşka bir boyuta taşır. Ve işte size bir şef sırrı daha. Hamura bir fiske tuz atın. Bu küçük hareket, elmanın doğal tatlılığını öyle bir parlatıyor ki inanamazsınız. Hamurumuz hazır, iç harcımız mükemmel. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. O güzelliği fırınla buluşturma zamanı. Ama durun, fırına atmadan önce de bilmemiz gereken birkaç kritik numara var. Üstü nar gibi kızarmış ama altı ıslak, hamur gibi kalmış bir turta. İşte en büyük hayal kırıklıklarından biri budur. Buna son vermenin profesyonel mutfaklardaki adı kör pişirme. Kulağa biraz havalı geliyor ama aslında çok kolay. Olay tamamen şu. İç harcını koymadan önce boş turta kalıbını fırına atıp bir 10 dakika kadar ön pişirme yapıyorsunuz. Bu hamurun tabanını adeta mühürlüyor. Böylece iç harcın nemi hamura işlemiyor ve o ıslak taban sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Peki o pastane vitrinlerindeki gibi ayna gibi parlayan o iştah açıcı altın rengi turtaların sırrı ne? Cevap yine çok basit. Bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı süt. Bu ikisini güzelce çırpın, fırına vermeden önce turtanızın üzerine sürün. İşte o profesyonel parlaklık artık sizin turtanızda. Ve geldik en zor teste. Sabır. Fırından o efsanevi kokuyla çıkan turtayı hemen kesmek isteyeceksiniz biliyorum. Ama lütfen kendinize hakim olun. En azından bir yarım saat bekleyin. O sıcak iç harcın oturması, kendine gelmesi ve dilimlerinizin dağılmaması için bu bekleyiş şart. Şu ana kadar anlattıklarımla zaten harika bir turta yapacaksınız, buna hiç şüphem yok. Ama madem buradayız, gelin o turtayı harika seviyesinden efsane seviyesine çıkaralım. İşte size birkaç bonus numara daha. Eğer tabanın daha da çıtır olmasını istiyorsanız,
Size süper bir taktik. Pişirmenin son 5 dakikasında fırının üstünü kapatın, sadece alttan ısı verin. Böylece bütün sıcaklık doğrudan tabana odaklanacak ve sonuç maksimum çıtırlık olacak. İşi hiç şansa bırakmak istemeyenler için bir kalkan daha. İç harcı dökmeden önce turta tabanına incecik bir kat irmik ya da galeta unu serpin. Bu pişme sırasında ortaya çıkabilecek en ufak bir fazla nemi bile sünger gibi çeker. Garanti çözüm. Ve son bir sihirli dokunuş. Turtanız fırından çıktı, hala sıcacık. Hemen üzerine hafifçe toz şeker serpiştirin. O sıcaklıkla eriyip üzerinde incecik, parlak, hafif karamelize bir katman oluşturacak. Bu küçük detay sunumu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Gördüğünüz gibi o rüyalardaki turtanın sırrı aslında 3 basit kelimede gizli. Soğuk, denge ve sabır. Soğuk malzemelerle yapılan kıyır kıyır bir hamur, tatlı ve ekşinin mükemmel dengesi ve fırından çıktıktan sonra bekleme sabrı. İşte formül bu. Artık bütün sırları, bütün püf noktalarını biliyorsunuz. O lastik gibi hamurlar, sulu harçlar artık geçmişte kaldı. Bir sonraki elmalı turta denemenizin bir hayal kırıklığı değil, tam bir zafer olacağından eminim. Şimdi sıra sizde. Mutfakta harikalar yaratmaya hazır mısınız?